Zeynep'ciğim, hadi bir tane biraz su iç. Canım benim, biraz daha iyi misin? Zeynep, senden herkes adına çok ama çok özür dilerim. Biliyorum, benim de hatalarım var. Ama ne yapayım? O kadını orada görünce gözüm karardı birden. Selim, sen niye özür diliyorsun? Senin bir suçun yok ki. Ama yani şu kadarcık huzura muhtaç bırakılır mı bu kadar insan? Haklısın bir tane. O cani kadın nasıl oradan çıkabiliyor hala anlamış değilim. Yani onun suçsuz olduğuna nasıl karar verdiler? Hangi yüzle buraya gelebiliyor? Biz onun yarattığı enkazdan kurtulmaya çalışırken o hayatımızın içine girmeye çalışıyor. Delireceğim ya, delireceğim. Selim, tamam, sakin ol. Yani bu benim için de çok zor bir durum. Ama sonuçta evladı bu evde işte. O da evladının yanında olmak istiyor. Zeynep, sen neler söylüyorsun? Selim, elimizden bir şey gelmez. Nasıl oldu bilmiyorum ama mahkeme bir şekilde suçsuz bulmuş işte. Hayır Zeynep. Hayır. Ben bunu kabul edemem. Bu asla olmaz. Hayatımızda ona yer yok Zeynep. Bundan sonra bize en ufak zarar vermesine izin vermeyeceğim ona. Hala inanamıyorum. Onu hayatımdan çoktan çıkarmalıydım anne, çoktan. Kenan, artık otur. Başım döndü. Ben onun sesini bile duymaya tahammül edemezken o şimdi burada anne, evimizde. Nasıl kurtuldu oradan? Ne dedi, ne söyledi de aklandı. Hala aklım almıyor. Babası Nejdet Karapınar. O geçmişte yaptığı kötülüklerin üstünü nasıl örtbas ettiyse kızını da aynı o yöntemlerle kurtardı. O çıkarttı. Ne yapacağız Kenan? Gitmedi baksana. Ne yüzsüzmüş ya Rabbim. O kadınla aynı çatı altında. Yok, olmaz. Olmaz anne, olmaz. O kadın bu evde yaşayamaz. Ben o kadını bu evde yaşamasına izin vermeyeceğim. Nasıl olacak peki? Meydan okuyarak gitti, odasına yerleşti. Resmen ben buradayım dedi. Daha boşanamadınız da. Allah'ım, biz ne yapacağız? Tabii hepsi beni görünce şok oldular. Bunu zaten bekliyorduk, öyle değil mi? Evet. Ama hepsi nasıl çıktın o delikten, nasıl kurtuldun diye üzerime geldi. Nejdet Karapınar'ın baban olduğunu unuttular herhalde.
Anlat bakalım sonra neler oldu? Kendimi savundum tabii. Ama masum olduğuma inanmıyorlar. Hepsi benden nefret ediyor. Sen küçükken de böyleydin. Ne kazandığına değil ne kaybettiğine bakardın. Artık sonuca bakmayı öğrenmelisin. Sen o çukurdan kurtuldun mu kurtulmadın mı? Kurtuldum. Yani evime, rahatıma kavuştum. Ama beni burada istemiyorlar. Engeller aşılmak içindir Arzu. Aklını kullanacaksın. Anlıyor musun beni? Peki. Anneciğim. Kızım, sen beni çok mu özledin? Evet, çok özledim ben seni. Hem de çok. Demek öyle. Anne, bir daha gitmeyeceksin değil mi? Bir daha seninle ayrılmayacağız. Ayrılmayacağız. Bir daha hiç ayrılmayacağız kızım. Peki, babamla boşanmayacaksınız değil mi? Herkes öyle söylüyor. Boşanmayacağız. Babanla biz boşanmayacağız. Bu evde yaşamaya devam edeceğiz. Sen, ben ve baban. Biliyordum canım annem benim. Bilmiyorum anne. Bilmiyorum. Keşke yıllar öncesine dönebilsek. Keşke onu ilk tanıdığımda nasıl bir insan olduğunu anlayabilseydim. İstediklerini elde etmek için gözünü nasıl kararabildiğini görseydim. O kadar çok keşke var ki. Ama şimdi bunları konuşmak için çok geç. O kadın bu evden gitmeli. Gidecek anne. Ama bunu Tuğçe'ye nasıl anlatacağız? Hah. Artık kızımın üzülmesini istemiyorum anne. Torunumun böyle kalbi taşlaşmış bir anneye ihtiyacı yok. Zaten ne zaman ilgilendi ki evladıyla? Polise gider gitmez hemen teslim ettim ben kimliği. Sonra işte adamlar bilgileri tarattılar. Meğer adam bizim dükkandan çıktıktan sonra başka bir dükkanda hırsızlık yaparken yakalanmış. Yani kısacası adamın sabıkası varmış. Sonuç olarak sen haklı çıktın Feride. Aman o. Çok şükür. Yakalanmış ya. Feride, iyi ki varsın. Eğer sen olmasaydın biz hala burada kuzu kuzu oturuyorduk. Hiçbir şeyden haberimiz olmayacaktı. Tabii babam da sayende. Ben bardağımı mutfağa götüreyim. Arayıp Melek ablaya haber vermek lazım ya. Melek abla. Ne oldu Muratcığım? Ya Melek abla, bu hırsızlık olayında babamın hiçbir suçu yokmuş. Günahını almışız onun. Nasıl yani? Ne demek istiyorsun sen Murat? Ya Feride dükkanda bir kimlik buldu. Ben de kimliğe bakarken fotoğraf hiç hoşuma gitmedi. Böyle at hırsızı kılıklı bir herif. Ya şüphelendim. Ne olur ne olmaz diye kimliği aldım, polise gittim. Polis de tabii kimliği tarattığı zaman adamın sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Hatta herif bizim dükkandan çıktıktan sonra başka bir dükkanda sabah karşı hırsızlık yaparken yakalanmış. Ne diyorsun sen Murat? Galiba biz çok fena babamın günahını aldık. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok üzgünüm. Peki neden hemen haber vermedin ki bize? Ya Melek abla, ben de zaten daha dükkana yeni geldim. Tam Feride'ye durumları anlatıyordum. Üzerine bir de seni arayacaktım. O anda siz çıkıp geldiniz. Hepimizin babana bir özür borcu var sanırım. Ya bak görüyor musun Tülay? Hırsız da olduk sonunda.
Vay canına yandığımın dünyası be. Öyle deme Veysel. Bir hatadır yaptılar işte. Adamlar toplanıp dükkanı bastılar ya. Daha ben ne diyeyim? Hayır ben suçsuzum diyorum, dinleyen yok. Ya ben o kadar kötü bir adam mıyım? Sadece senin içinde ne kadar iyi bir insan olduğunu göremiyorlar işte. Tabii. Adımız çıkmış 9'a, inmez 8'e. Bir şey mi oldu? Hop Veysel. Vay be, vay be. Veysel. Bak ben sana tüm kalbimle inanıyorum. Bak buraya yazıyorum. Her şey er ya da geç ortaya çıkacak. Sağ ol Tülay. Sen de olmasan var ya. Buyurun. Tam bir canavar. Kafasından neler geçtiğini, ne planlar yaptığını tahmin etmek ne mümkün. Kenan Beyler. O kadın bu evden gitmedikçe hiçbirimize rahat yok. Oo, bakıyorum keyifler yerinde. Hepimizin gözü aydın. Kızımız yuvasına dönmüş. Senin ne işin var burada? Aliye Hanım, oğlunuza misafirperverliği öğretememişsiniz. Bu zırvalıklarını dinleyecek değiliz. Çabuk defol git bu evden hadi. Abi, Kenan, Bu fevri davranışlarınla hiçbir yere varamazsın. Burası benim kızımın, torunumun da evi. Bu mutlu günlerinde onların yanında olmak istedim. Ben senin yerinde olsam böyle bir kızım olduğu için ölmek isterdim. Arzu'nun nasıl bir insan olduğuna sen mi karar veriyorsun? Sizin gibi adaleti yanıltan insanlar mı bunu söylüyor? ne dediğiniz kulaklarınız işliyor mu? Kızımı o deliğe tıkmak için el birliğiyle çalıştığınızı bilmiyor muyum? Ona iftiralar atıp sonra da onu ihbar ettiniz. Benim evimde böyle konuşamazsınız. Ben kimseye iftira atmadım. Her şeyi biliyorum. Zeynep'i Arzu vurdu. Ona ne şüphe? Ama çıktı işte. Defol git evimden çabuk. abi tamam sakin ol. İftira atmaktan, adaleti yanıltmaktan bahseden sen misin ha? Kenan, oğlum sakin ol, sakin ol. O kadın benim karımı vurdu. Benim hayatımı mahvetti. Er ya da geç çıkacak her şey ortaya. Aliye Hanım, bu küçük oğlunla ne kadar cevvalmiş böyle. Ben onun küçüklüğünü bilirim. Ne demek istiyorsun sen ha? Sakın oğluma bir daha dokunayım deme. Çek o kirli ellerini üstümüzden. Defol git buradan. Ulan böyle adalet mi olur be? Kendi öz oğlum bile bana inanmadı, iyi mi Tülay? Yeter ama böyle harap ettin kendini. Bak yapma böyle. İnan çok üzülüyorum Veysel. Hayırdır? Bu defa neyinizi çalmışım? Biz senden özür dilemeye geldik de. Dükkanda bir kimlik bulundu. Gerçek hırsız ortaya çıktı. Biz de gelip senden... Yok ya. Dükkanı ben soymuşumdur. Yanlışınız olmasın. Veysel, olan oldu artık. Hem bak hepimiz mahcubuz sana karşı. Hem hata benim. Melek en başından beri Veysel yapmamıştır dedi. Elinizden gelse kurşuna dizecektiniz beni be. Neyse canım takma kafana. Adalet yerini buldu. Veysel, haklısın. Kusura bakma ne olur. Yaptık bir hata. Ha, ne hala memleket. Önce iftira at, gel mekanı bas, sonra da bir özürle işi hallet.
Ben gururlu bir adamım Melek Hanım. Ya baba, ben zaten başından beri söylüyorum. Benim babam hayatta öyle bir şey yapmaz diye. Bak şunlara, bak. Nasıl da üzülmüşler ya. Affediver gitsin be baba. Ulan Armut, hele sen var ya, hele sen hiç konuşma. Ulan bir de benim oğlum olacaksın be. Benim tarafımı tutacağına gidip iftiracılarla birlik oldun. Affetmiyorum lan. Affetmiyorum hiçbirinizi. Gururum kırıldı benim be. Neyse Veysel. Hadi ama. Git artık git. Niye hala evimdesin? Nejdet. Olmuyor ama böyle. Kızımı görmeden nereye gideyim? Bırak oğlum bırak. Bunlar baba kız arsız. Oo babacığım, hoş geldiniz. Emrioğlu ailesi bize karşı ne kadar nazik, öyle değil mi? Evine hoş geldin kızım. Hoş bulduk baba. İnsanın masumiyetini ispatlayıp evine dönmesi ne kadar güzel bir duyguymuş. Gerçekten de hoş geldim. Yukarıda oturuyordum. Birden kulaklarım çınlamaya başladı. Dedim ki biricik ailem beni özledi. Sus! Sus, bu kadar gösteri yeter. Susayım öyle mi Kenan? Susayım. Siz masum bir insana iftira atmaya devam edin, ben de susayım. Ne istiyorsunuz benden ya? Ben ne yaptım size? Gözümüzün içine baka baka. Sen gerçekten bir canavarsın. Bence daha fazla abartmayın. Çünkü artık bana iftira atmanıza izin vermeyeceğim. Sizin yüzünüzden o delikte çürüyecektim ben. Kızımın yüzünü bile göstermediniz bana. Beni, annesini unutturmaya çalıştınız. Kimseden korkmuyorsan Allah'tan kork bari. Siz korktunuz mu beni bu hale düşürürken Aliye Hanım? Ben evimdeyim. Buradayım. Ait olduğum yerdeyim. Bir insan bu kadar mağdur edilmez ama değil mi? Ben size defalarca söyledim ben yapmadım diye. Yemin ettim ama siz beni dinlemediniz bile. Neyse Veysel. Gel otur şöyle biraz sakinleş hadi. Ya tamam, sakinleşeyim de. Ama haksız mıyım Tülay? Ama ya. Haklısın Veysel. Ya ne desen haklısın. Ne olur kusura bakma ha. Ya baba, yap bir büyüklük hadi ha. Ne olur affet bizi. Bak Veysel, herkes buralara kadar gelmiş. Sen de artık biraz toparlasan kendini. Toparla demesi kolay. Hadi ama uzatma. Bu adamın başka bir derdi var ama ne? Ben seni çok iyi tanıyorum. Her başın sıkıştığında yalana başvurduğunu, türlü türlü oyunlar çevirdiğini en iyi ben bilirim, ben. Kenan, bana hala bunları mı söylüyorsun? Bak, ben her şeyi unutmaya hazırım. Yeniden başlayabiliriz. Ne diyorsun sen be? Bu kadar yeter. Kızımı ve beni aşağılamanıza daha fazla müsaade edemem. Arzu, hemen eşyalarını topla. Tuğçe'yi de alıp çıkıyoruz buradan. Ne? Sen kızını al, istediğin yere götür. Ama benim kızımı hiç kimse hiçbir yere götüremez, tamam mı? Tuğçe benim de kızım. Ben nereye gidersem o da oraya gelecek. Hem daha çok küçük. Annesine ihtiyacı var. Sen kendine anne mi diyorsun be? Kanından canından olan kızına sevgi bile göstermekten acizsin sen. Hastalandığında bir kez evladın başında durdun mu? Her isteğine sabırsız, her derdine sağırsın onun sen. Tuğçe! Tuğçe! Torunumu hiçbir yere bırakmam, hiçbir yere. Oğlum, bir şeyler yapsana. Anne tamam sakin ol. Hiçbir yere götüremezler. Tuğçe!
Bir şey mi oldu? Gidiyoruz kızım. Gonca'ya söyle eşyalarını hazırlasın. Nereye gidiyoruz? Hiçbir yere gitmiyorsun kızım. Benim evime? Hani sen çok sevmiştin ya. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Tuğçe hadi odana çık. Ama baba. Çabuk. Torunuma böyle davranamazsın. Sen karışma. Senden izin almayacağım Kenan. Madem beni bu evde istemiyorsun, Tuğçe de benimle geliyor. Sen bu kapıdan istediğin zaman çıkabilirsin. Bir daha da geri gelme, tamam mı? Ama kızımı götüremezsin. O bu evde kalacak. Ay aman aman. Arada kaldı yavrucak. Ne oluyor ya? Ya dur azıcık da ben duyayım. Çık. Kıyamet kopacak vallahi söyleyeyim. Vallahi kıyamet de kopsa, dünya da yıkılsa Kenan Bey vermez Tuğçe'yi o kadına. O kadar emin olma. Arzu bu. İstediğini alır. Eğer onu şu kadarcık tanıyorsam dediğini yapar. Kenan Bey mi? Aa, vermez evladını. Kavga etmeyin artık ne olur. Tuğçe benimle geliyorsun. Bırak dedim sana. Kızını al çık hayatımızdan, tamam mı? Tamam, çıkıyoruz zaten. Hadi Tuğçe. Anne. 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 Anne iyi misin? İyi. İyi. Kızım tamam ağlama. Ağlama sen. Torunumu üzmeye hiçbirinizin hakkı yok. Onu annesinden ayıramazsınız. Madem Tuğçe'yi bırakmıyorsunuz, Arzu da burada kalacak. Anne ne olur gitmeyelim. Sen de gitme. Gitmiyoruz kızım. Senden asla ayrılmam. Burada hep birlikte yaşayacağız. İnanamıyorum sana. Sana inanamıyorum ben. Hadi kızım, odana çıkalım. Allah'ım sen bu kuluna yardım et. Ne yapalım? Olmuşla ölmüşe çare yoktur derler. Ne yapalım? Peki. Hay yaşa be baba. Bir huzur verin be. Biz gidelim o zaman. Veysel. Olanlar için tekrar kusura bakma. Tamam. Peki. Alo. Ya ne arayıp duruyorsunuz 2 saattir? Tamam, borcum borç. Ödeyeceğim diyorum. Ya bak, Allah'ını seversen gene bir olay çıkartma. Eğer sevdiklerime bir zarar verecek olursanız var ya... Ya tamam, biliyorum, miktarı da biliyorum. Tamam ya, aynen konuştuğumuz gibi. Sen merak etme, gününde ödeyeceğim ben parayı ya. Tamam, sen benden haber bekle. Telefon edeceğim ben sana. Vay anasını ya. Lan nereden bulacağım ben 100.000 lirayı şimdi ya? Kaçtık. Abi bir şey mi oldu? Yok canım. Hadi gidelim. Selim.
Ne işin var senin burada? Korkuttum mu seni? Kusura bakma. Kötü bir niyetim yoktu. İki elde biraz laflarız diye düşündüm. Ben dinlenmek istiyorum lütfen. Olur mu öyle şey? İki elde ilk defa sohbet edeceğiz. Alışabildin mi buraya? Çiftliğin rahat hayatına yani. Ha yoksa hepiniz beni eli kanlı katil ilan etmeye çalıştığınız için çok tadına varamadınız mı? Ben bunları konuşmak istemiyorum. Bence bunları konuşmalıyız. Çünkü bundan sonra yüz yüze bakacağız. Bak, ben uzun süredir bu evdeyim. Buradaki kuralları hep ben koydum. Bundan sonra da burada yaşayacağıma göre bu düzen bozulmayacak. Benim kimsenin düzenini bozmak gibi falan bir niyetim yok. Tamam, sakin ol. Belki kafandan türlü türlü şeyler geçiyor. Ama benim aklım onlara çalışmaz. Ben senin gibi küçük hesaplarla yaşamıyorum. Ne yaparsan yap ama bizden uzak dur, anladın mı? Uzak dur. Tamam, sakin ol. İstemeden seni sinirlendirdim galiba. Ama bence beni biraz yanlış anladın. Senin burada ne işin var? Zeynep. Sakin ol Selim. Biricik karın gayet iyi. İki elde laflıyorduk. Git buradan. Hemen! Bir daha seni Zeynep'in yanında görmeyeceğim. Abartma Selim. Sana buradan git dedim, defol! Gündür sen neler söylüyorsun? Nasıl gelir, nasıl bu kadar kolay çıkar ki? Aklım almıyor. Görsen nasıl şok oldular Melek abla. Herkesin ağzı açık kaldı. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. İnanmıyorum ya. İnanmıyorum buna. Hayır yani, nasıl olabilir ki bu? Zeynep ne yaptı onu görünce? Ya, düşünebiliyor musunuz? Arzu ile Zeynep şu anda aynı evde. Hem de onca olan şeyden sonra. Bu kadın tam bir yılan gerçekten. Ya ne yaptı, ne etti, o delikten çıkmayı başardı. Allah'ım ya. Ben düşünemiyorum olacakları. Elif'im. Ya o kadın kızıma bir zarar vermeye kalkarsa? Melek nereye? Abi, ya kızım şu anda o evde. Arzu ile aynı çatı altında. Melek sakin ol. Önce bir sakinleş Melek abla ne olur. Hem şu an oraya gitsen ne diyeceksin ki? Bilmiyorum Günür. Bilmiyorum ama benim gidip kızımı almam lazım. Arzu ile şu anda aynı evin içinde kızım ya. Merak etme Melek. Ya Selim'le Zeynep orada olduğu sürece Elif'e hiçbir şey yapamaz. Sakinleş, hadi otur şöyle. Çok korkuyorum abi. Kızıma bir şey yapabilir. Hiçbir şey yapamaz Melek. Hem Arzu'nun mahkumiyeti bitmedi henüz. Ne Aliye Hanım ne de Kenan bu saatten sonra Arzu'ya fırsat vermez. Elif'e hiç kimse bir şey yapamaz. Sen merak etme. Ya işte Tülay'ım, bir sen inandın bana. Hepsi dakikasında bastı yargısız infazı. Çok kırıldım ama çok. Veysel. Bu yaşta hırsızlıkla suçlanmak var ya, çok ağrıma gitti. Kaldıramadım. İyi ki sen varsın hayatımda. Sen de olmasan ne yapardım ben? Öyle deme. Asıl sen iyi ki varsın hayatımda. İyi ki girdin hayatıma. Beni o karanlık hayatımdan kurtardın. Sana ne kadar teşekkür etsem az Veysel. Ah Tülay'ım ah.
Sen var ya, sen her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyorsun. Sen de öyle. Ben yıllarca itilip kakılarak yaşadım. Nefes aldığım her dakika acı çekerken, her an ölmeyi dilerken sen çıktın karşıma. İyi ki çıktın Veysel. Tamam, tamam. Bu kadar duygusallık yeter. Yoksa kaldırmaz bu koca yüreği. Tamam. Ben o zaman çay yapayım bize. Ha? Şöyle ya Tülay'ım. Ben de tam onu söyleyecektim. Harika olur vallahi. İçimin hararetini alır hiç olmazsa. Tamam. Baba, bu Feride. Hani sana bahsetmiştim ya Melek ablanın yanında çalışmaya başladı diye. Ha, hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Geç otur şöyle geç. O gün dükkanda kimliği Feride buldu baba. Eğer o olmasaydı hiçbir zaman gerçekler ortaya çıkmayacaktı. Sağ olasın kızım. Eksik olma. Rica ederim. Ne yaptım ki? Hoş geldin. Tülay, bu Feride. İşte Murat'ın arkadaşı Feride. Memnun oldum. Kendimizi onun sayesinde akladık. Estağfurullah. Ne demek? Tülay, Feride'ye de bir çay dök. Tabii hemen. Sen de ister misin Murat? Olur vallahi Tülay abla ya, olur. Alır olmaz mı? İpek gelmiyor mu? İneceğim dediydi ama gelir herhal. İştah mı kaldı zaten insanda? Abi, bu adam ne demek istedi öyle? Küçük oldun çok cevval falan. Elini omuzuma koymalar. Ne yapmak istiyor? Ne diyecek yavrum işte? Densiz. Bir şeyler var gibiydi sanki. Ne olacak ki Selim? Sen bu Nejdet'ten sadece Arzu'nun babası olduğu için mi bu kadar nefret ediyorsun? Helal oğlum, helal. Başka neden olsun Selim? Görmedin mi adamın tavrının üslubunu? Şimdi uyudu da. Sen mi yatırdın Tuğçe'yi? Annesi ilgilenmedi mi? Annesi mi? Harikaydın Arzu. Çok iyi iş çıkardın. Asıl sen çok iyiydin baba. Her şey tam istediğimiz gibi oldu. Ali Hanım'ı gördün mü? Hemen nasıl fenalaştı. Henüz bunlar başlangıç. Onlar daha çok köşeye sıkışacaklar. Daha çok fenalaşacaklar. Senin aklında bir şey mi var? Şimdiye kadar doğru adımlar attık. Sıra bir sonraki aşamada. Senden yine iyi bir performans bekliyorum. Nasıl yani, ne yapacağız? Şimdi beni iyi dinle Arzu. Bu böyle olmayacak. Bir şey yapmamız lazım Kenan. Aynı çatı altında o kadınla nasıl yaşayacağız? Onu gördükçe, sesini duydukça kanım çekiliyor resmen. Defolup gitsin bu evden ya. Peki Tuğçe? Tuğçe ne olacak? İpek, bu çok tehlikeli biri. Yapacaklarını ben bile hesaplayamıyorum artık. Tamam Tuğçe için biraz zor olacak ama buna da alışmak zorunda. Zaten annesinin onunla ilgilenmediğini Tuğçe de farkında.
Hırçınlığı neden sanıyorsun? Ne olursa olsun bu evden gitmesi lazım. Çok huzursuzum. Ellerine kan bulaşan bir kadını aynı çatı altında istemiyorum. Hayır baba, ben öyle bir şey yapamam. Yapacaksın Arzu. Bana itimat etmiyor musun yoksa? Hayır, ben böyle bir şeyi göze alamam. Bu kadar korkak olma Arzu. Sadece emin olamıyorum. Ya işe yaramazsa? O zaman her şey daha kötüye gider. Bana güven ve sadece dediklerimi yap. Peki. Peki babacığım. Tamam, merak etme sen. Tamam babacığım. Peki babacığım. Vallahi düşünüyorum da kızım. Sen beni büyük bir dertten kurtardın. Öyle demeyin. Ben ne yaptım ki? Canım daha ne yapacaksın ya? Daha ne yapacaksın? Sen olmasan ben öyle büyük bir zan altında kalacaktım. Yani ağzımla kuş tutsam, anlıyorsun değil mi? Babam haklı Feride. Eğer sen olmasaydın bizim daha çok başımız ağrıdı. Kızım hiç anlatmadın. Sen kimsin, nerelisin, annen baban nerede yaşar, ne yaparsınız? Onlar memleketteler. Ben buraya okumaya geldim. Halamda kalıyorum. En güzelini yapmışsın Ferideciğim. Biz okumadıksa ne oldu? Ben yavaştan izninizi istesem. Yo, vallahi bırakmam. Daha akşam yemeği yiyeceğiz. Çok isterdim ama saat geç oldu. Halam merak eder. Ararız halanı, olmaz mı? Keşke olsa. Ama mümkün değil, inanın. Öyle olsun. Ne yapalım? Ama bak söz ver. Bir dahaki sefere müsait olduğunda akşam yemeğini bekliyoruz. Tamam mı? İnşallah. Teşekkür ederim. Hadi o zaman, iyi akşamlar. Muhakkak bekleriz, tamam mı? Tamam Tülay abla. Gelirim tabii. İyi akşamlar. Hadi kızım, halana selam söyle. Baş üstüne. İyi akşamlar. Vay. Bak sen bizim armuda. Kedi olalı bir fare yakalamış. Öyle deme Veysel ya. Ne kadar yakışmışlar baksana. He vallahi ya. Ama helal olsun kıza. Şak diye bulmuş herifin kafa kağıdını, iyi mi? Babama güvenmek zorundayım. Bugüne kadar hiç haksız çıkmadı. Ama en ufak bir şeyde her şeyi kaybederim. Çok riskli. Ama sen risk almayı seversin Arzu. Gördün değil mi? Bizi Selim'le nasıl tehdit etti kaşla göz arasında? Gördüm anne, görmez miyim? Selim de şüpheleniyor bir şeylerden. İş iyice büyüyor Kenan. Biz Selim'i uzak tutmak istedikçe ateşin içine çekiliyor sanki evladım.
Gene mi o iblis? İyi akşamlar Kiraz bacım. Hoş geldin Hasan Efendi. Buyur. Hoş geldin Hasan Efendi. Kusura bakmayın beyim, bu saatte sizi rahatsız etmek istemezdim ama söylemesem sabaha dar ederdim. Hayırdır? Haberler hiç de hayır değil beyim. Allah Allah. Beni de meraklandırdın, söylesene. Benim amcaoğlu arazilerini satmaya kalkmış. Ne diyorsun sen ya? Sen dememiş miydin kendisi ekip biçecek, kimseye vermeyecek diye? Öyleydi beyim. Satmak bir kenara, arazilerini başkalarına bile sürdürmezdi. Nasıl aniden fikrini değiştirmiş peki? Değiştirtmişler beyim. Ne demek o? Ben amcaoğlunu çok iyi tanırım. Kendi fikri değil. Ben yüz yüze konuştuğumda anladım bunun böyle olmadığını. Neymiş peki işin aslı? Kendisini biraz sıkıştırmışlar. Çoluk çocuğunla ilgili bir sıkıntı yaşayacağını düşündüğü için ileride satmaya karar vermiş. Köylüler çok zor durumda beyim. Siz buraları çok daha iyi bilirsiniz. Bana söz düşmez ama birileri bu arazileri dert edinmiş. Tamam Hasan Efendi, tamam. Anladım ben. Haber verdiğin için sağ ol. Bir çaresine bakacağız. Nejdet. Bu taşın altından da sen çıkacaksın değil mi? Kiraz'a söyleyeyim de kaldırsın çocukları artık. Daha erken değil mi anne? Sonra iki ayağımız bir pabuca giriyor oğlum. Kalksınlar da rahat rahat etsinler kahvaltılarını. Oo. Birileri uyanmış bile. Günaydın Elif'ciğim. Günaydın Kenan amca. Tuğçe nerede? Ben okula geç mi kaldım yoksa? Tuğçe odasında yok mu? Hiçbir yerde yok. Allah Allah. Gece annesiyle mi uyudu acaba? Nerede olacak oğlum? Odasındadır. Allah Allah. Tuğçe. Kızım. Tuğçe. Anne yoklar. Gitmiş. Oğlum Arzu gitmiş. Bunu yapmış olamazsın. Bunu yapmış olamazsın.